Dertap YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Malik Bayraktar. Evet, yeni bir videoyla karşınızdayız. Güldüğümüze bakmayın. İçimiz kan ağlıyor. İçimiz kan ağlıyor. Konuyu görüyorsunuz. Zaten başlıktan da anlamış olmalısınız. Küçük bir eleştiri antolojisi yapacağız. Kuru otlar üstüne. Aslında Nuri Bilge Ceylan ile külahları değişiyoruz. Hem de feci şekilde. Evet. Yani nereden başlayacağımı bilmiyorum. Film vlogunda birazcık bir şeylerden bahsettik. Uzun uzun bu videolardan bahsedeceğimizi söyledik. Bu birkaç video olacak. Bu biri olacak. Bir tane başka biriyle çekmeyi düşünüyoruz başarabilirsek. Sonra bir tane daha çekmeyi düşünüyoruz. Yani geniş uzun bir süre çünkü kuru otlar üstüne konuşacağız. Evet, Bu bir gerçek. Bunu kesinlikle çok tıklanıyor, işte kanalımızda izleniyor falan diye yapmayacağız. Gerçekten bu filmin eleştirilmesi lazım. Şu yönden. Yani bizi kimse kandıramaz. Değil mi? Yani kimse Merve Hanım'a en iyi kadın oyuncu ödülünü vererek bana onun o filmler, katılan filmler içerisindeki en iyi kadın oyuncu olduğuna inandıramaz. Olmaz. Mümkün değil böyle bir şey. Olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani çünkü gerçekten çok kötüydü. Neyse bir başlayalım istersen. Nereden başlayacağımızı bilemiyorum. Ben de bilmiyorum. Bayağı notum Tamam. falan var ama hep Intro gelsin. aşağıdan yukarıdan bakalım Sonra ne olacak yani. Girelim bakalım. Hadi bakalım. Enes sen istersen başla. Vallahi Tugay ben başlayayım dedin ama inan nereden başlayacağımı bilmiyorum. Şöyle sayfaları önüme dizeyim ben en iyisi. Bu şekilde. O piti piti yapalım, öyle seç istersen. Yani notlarımın sonu çok güzel bir cümleyle bitiyor. Onu sona saklayacağım. Tamam, onu sona sakla. Çünkü genel hatlarıyla bir vuruş olacağını düşünüyorum. Şimdi ben şöyle bir giriş yapayım. Biraz överek yapayım. Biraz öv ama. Kuru otlar üstüne derken herhalde bu kuru otlar karakterler. Ot görmedik. Otları sonda Şurada bak şimdi görüyorlar. Sonda evet, bu yürüme sahnesinde var. Oradaki diyalog, monolog sırasında otlar falan var ama bence bu kuru otlar büyük ihtimal bu karakterler. İşte öğretmen karakterler. Çoğu. Hatta müdür de içine dahil. Yani bunlar orada kurumuşlar. Herhalde Nuri Bilge Ceylan böyle bir şey söylemek istiyor diye düşünüyorum. Eğer böyleyse güzel, kötü değil. Kötü bir fikir değil yani. Anca oraya çıkartırsın zaten. Başka kuru otlar üstüne. Niye? Otlar var. Otlara çıkarabilir. Yok, otlara çıkmaz. Yani kuru otlar üstüne denilen şey bir zamanlar Anadolu'da. Once upon a time gibi bir şey. Kuru otlar üstüne. Hani bir şiirselliği var, bir diyalog çok derinlemesine gireceğiz. Girift sahneler göreceğiz. Hani gibi hissediyordum ama öyle bir durum yok. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu filmin kötü olmasının sebebi, çünkü diğer kötülüklerden bahsedeceğiz ya. Aslında ana sebep bu. O yüzden bunu söylemek istiyorum. Bu ana sebep Ahlat Ağacı'nı da kötü yapan sebepti. Evet. Bakın şimdi bunları beğenenler olabilir. Beğenenler beğensinler. Bu videoyu izleyip ne diyor lan bunlar diyenler olabilir. Onlar başka kanalları izlesinler o zaman. Diyecek bir şey yok ama biz gördüğümüzü söylüyoruz. Bir zamanlar Anadolu ile, hatta ondan sonra Kış Uykusu ile bu iki film, Ahlat Ağacı ve Kuru Otlar Üstüne arasındaki büyük farkları göremeyen adam sinema bildiğini düşünebilir. Mübarek olsun. Düşünmeye devam etsin. Devam et. Devam et dostum. Bizimle ilgili bir sorun yok. Devam et. Git öv. İşte ne yapıyorsan yap. Ama bu son iki filminde Nuri Bilge Ceylan'ın şöyle bir durumu oldu. Kendisi iyi fakat çevresi kötü. Onlara da geleceğiz. Bence şöyle bir başlangıç yapalım. Bu başlangıçta gitmiyor mu? Çünkü hepsi oraya girmiyor mu o kanala? Doğru, oraya giriyor. O kanala giriyor. Onu söyleyelim yani. Tamam. Şimdi burada bir üçlü koalisyon var. Bu üçlü koalisyonlar genellikle Nuri Bilge Ceylan filmlerinde var. Ama bu sefer oluşturulan üçlü koalisyon ısrarla devam ediyor ve ne yazık ki kötüleştiriyor olayları. Bu üçlü koalisyonun birinci ayağı Nuri Bilge Ceylan, ikinci ayağı Ebru Ceylan, üçüncü ayağı da ne yazık ki Akın Aksu. Bakın bunu buradan samimiyetle söylüyorum. Akın Aksu iyi yazar olabilir, değişik şeyleri görüyor olabilir, çok başarılı olabilir. Beni ilgilendirmez. Ama benim gördüğüm kadarıyla Nuri Bilge Ceylan sinemasını aşağı çekiyor. Tadını değiştiriyor yani. Tadını değiştirip iyi bir şey de yapsa yine gam yemeyecek. Ama öyle bir durum yok. Öyle bir şey yok. Bu aşağı çekmek. Bildiğin
Hayır şöyle bir şey. Nuri Bilge'nin tadını değiştiriyor oluşu bu kötü bir şey. İyi de yapsa, kötü de yapsa bu değiştiriyor. Bitti abi. Şimdi, Nuri Bilge Ceylan'ın tadı değişemez ya. Mesela Nuri Bilge Ceylan bu filmde mesela bir sahne var. Yapı söküm sahnesi denilebilir ona. Filmin içindeki postmodern bir sahne. O sahneyi diyelim ki bilmiyorum ama diyelim ki o sahneyi bile Akın Aksu yazdı. Veya düşündü, söyledi. Nuri Bilge Ceylan da onayladı. Bak sahneyi beğeniyorum. Fakat zaten onu da söyleyeceğim. Sahne filme uygun değil zaten. Yediremiyorsun. Yani filmi beğeniyorum ama yok yedirememek değil ya. O sahneyi beğendim. Akın Aksu da yazmış olsa olmuyor. Oraya gitmemiş zaten. Yani fikir güzel ama uygulama yanlış. Uygulama bu film için değil. Olmaz. Çünkü diğer başka şeylerle uyumsuz. Yani Nuri Bilge Ceylan aslında Nuri Bilge Ceylan sinemasına çok yakışacak bir şey. Fakat zaten yeri saçma bir kere. Yani onlardan bahsedeceğiz. Velhasıl filhakika şunu söyleyeyim. Akın Aksu, Nuri Bilge Ceylan Akın Aksu ile çalışmaya devam ettiği müddetçe iyi olmayacak. Bana göre. Bence sineması aşağıya çekecek ve yani biz Magnum Opus beklerken ambulans mı bu? Bu ambulans. Ne diyordum? Filhakika dedin. Filhakika Nuri Bilge Ceylan sinemayı aşağı çekiyor. Akın Aksu'yla çalıştığı müddetçe sinemasını aşağıya çekecek ve ne yazık ki iyiye doğru gitmeyecek. Magnum Opus'unu beklerken biz Magnum Opus'unu çekme işi olacak çoktan. Yani bir zamanlar Anadolu'da onun Magnum Opus'u olacak. Bakın üçlü koalisyon dediğim Ercan Kesal vardı mesela. Ercan Kesal hepimiz her ne kadar eleştiri olsak her ne kadar eleştiri olarak şey yapsak da mesela bir muhtar sahnesi var. Evet. Yani Nuri Bilge Ceylan sinemasını yukarı taşıyan bir sahne. Kesinlikle. Çünkü Nuri Bilge Ceylan'ın açıları, bakış açısı sinematografisine uygun. Fakat iyi bulsam da mesela Yapı Söküm bilmiyorum o yazdım ama o yazdıysa bile Akın Aksu yazdıysa bile olmuyor işte uymuyor. Uymadığı için de. Hangi sahne mesela? Yapı Söküm sahnesi. Evet. İşte hanımefendinin evindeyken yatmadan önce çıkıyor ve sete giriyor. Evet. Sete girdiği sahne orası, sonra setten yeniden eve giriyor. Çok güzel ama olmadı diyorsun. Burada gediğine oturmadı. Burada zaten yeri değil. Filmin içinde belki bir yer bulunabilirdi. Mesela bu dediğin şey sete girmesi ve çıkması ve girmesi olayı. Bence doğuda yaşanan bir hikaye içerisinde olmaması gereken bir sahneydi. İşte olabilir. Mesela Uzak filminde olsa bu o zaten çok güzel Şimdi ben de şunu diyorum, yine de olabilir. Yerini bulabilirsin. Ama olmamış işte burada yani. Ve bunun olmamasının sebebi olarak ben Ahlat Ağacı'ndaki sebeplerden dolayı tabii onları da yani oradaki birçok şeyin destekçisi olarak söylüyorum. Akın Aksu ile çalışma. Nuri Bilge Ceylan. Akın Aksu ile çalışma. Bence bunu kötü dost yani düşman ol filan manasında söylemiyorum tabii ki öyle anlayan. Yani o artık kafa gitmiştir. Ben burada Nuri Bilge Ceylan sinemasının aşağı çekildiğini rahatlıkla görüyorum. Ve bunu gerçek izleyenler de görüyor. İnsanların popohlaması, işte Ahlat Ağacı'ndaki o garip şey sahneleri, politik sahneler, garip. Yani onları insanlar işte felsefi düzlemlere oturtabilirler, tamam, bir şeylerle açıklayabilirler ama bunlar böyle olmuyor yani. Sinema böyle bir şey değil. Evet. Şimdi genel hatlarıyla şöyle bir karakter analizi yaparak konuya giriş yapalım. Bence herkes yapıyor zaten. Olabildiğince yorumlarda had safhada zaten gidiyor. Bir şey vardı, o benim galiba telefonda kaldı. İlk hafta izlenme oranları. Evet, şu ana kadar en çok izlenen. O ekrana gelsin. Ben bu karakterleri, 3 karakteri yani yaparken, betimlemeye çalışırken o da ekrana gelsin bir yandan. Tamam. Oradan da ilk hafta Nuri Bilge Ceylan filmlerinin sinemada izlenme rakamlarını oradan bir görerek devam edelim diyelim. Şimdi 3 karakterimiz var. Samet, Nuray ve Kenan. Bu 3 tipleme mevcut. Evet. Samet ve Kenan öğretmen, Nuray da öğretmen. Diğerleri köy okulunda, taşrada. Nuray da kasabada geçen bir öğretmenlik hayatı yaşamaktalar. Samet genel hatlarıyla benim hani kişisel olarak hissettiğim karakter olarak temiz yüzlü ama nankör ve narsist bir kişilik diye tanımladım ben bunu. Temiz yüzlü olduğunu düşünmüyorum. Diğerlerine katılıyorum. Temiz yüzlü? Niye temiz yüzlü? Yok, değil. Özellikle zaten o karakteri seçmiş olması ihtimali var. Şerefsiz yani. Bir şeyi var, kişiliği var. Ama yüzü adamın gayet hani şey bir tip.
Yok böyle kirli bir tipi yok. Sabah uyandığında böyle yüzü buruşmuş insanlar olur. Evet. Onun gibi sürekli sanki. Ben öyle hissettim. Ama köylünün nezdinde sevilen bir tip olduğu için her ne kadar şey olursa olsun biraz, bu sevilen bir tip olduğunu her gösteriyor. Her meşrebe şey yaptığı Yüzü için. temiz, onun için nitelendiriyorum yüzünün temiz tamam, olduğunu. Tamam, önemli değil ya. Hı-hı. Ben katılmıyorum yani. Tamam. Kenan da tabii yerli öğretmenlerimizden birisi. Her anlamda saf ve temiz. Belki haksızlığa da gelemiyor. Belki genel müdürün, il müdürünün yanında bayağı hırçınlaşırken okul müdürünün orada birazcık daha aslında orada iyi yakalamış. O hırçınlaşma öyle tiplerde olur. Yani o karakterlerde doğuda, o karakterlerde öğretmen olmuş ama bir anda böyle şey olan, damarına basıldığında yaftalandığı zaman patlayabilen. O iyiydi. Kompleksleri de yok değil tabii ki. Zaten Nuray'la arasındaki ilişki dinamiğini Samet'e aksettirmeden işini görmeye çalışıyor ki çünkü Samet'ten belki çekiniyor, korkuyor. Beni alır elimden gibilerinden. Şunu söylemek istiyorum. Buradaki ilişki ağı neydi o Pinhani şarkısının meşhur olduğu dizi? Kavak Yelleri. Kavak Yelleri. Evet, doğru. Bak, buradaki ilişki ağı Kavak Yelleri'nden farksız. Neredeyse aynı, birebir aynı. Ya ben Kavak Yelleri'ni tamamını izlemedim ama hani biliyorum şeyi. Olay örgüsü. Evet, olay örgüsünü biliyorum. Bu Kavak Yelleri çünkü oraya bağlıyor bir de üstüne. Hani olaylar sadece öyle gelişmiyor. Olay öyle de sonlanıyor film açısından, yani sonu itibariyle. Evet. Geziyorlar filan hep beraber. Yani orası biraz enteresan yani. Nuray da tabii ki kendi içinde tutarlı, Alevi, solcu, anarşist yani var gibi ya, şeyleri var. Böyle bak şimdi bu neden Nuri Bilge Ceylan sinemasında buna ihtiyaç var? Ben hiç anlamıyorum. Bilmiyorum ama bak, niye girdi oraya? Sürekli oraya vurmak istemiyorum ama bunu Akın Aksu mu önerdi? Böyle karakterler koyalım mı dedi. Bak ben şöyle bir şey değerlendiriyorum. Nuri Bilge Ceylan hiçbir filminde karakter olarak bir Karadenizliyi, doğal olarak bir doğuluyu, bu doğuludan kastım o mesela muhtar bir doğulu en nihayetinde belki ama o kıstastaki doğudan bahsetmiyorum. Mesela burada Alevi çok uç bir nokta. Yani doğulu derken uç noktadaki doğudan bahsetmiyorum. Bir Karadenizli, bir Trakyalı, bir ne bileyim Ege'nin böyle gari ediyorum, gari gidiyorum. Uçlarda bir karakter, Anadolu karakteri hiçbir zaman kullanmaz. Ama hep de buraya Alevi'yi niye sokmuş? Şimdi şunu söyleyeceğim ben. Bak, burada zaten gerçekten doğru düzgün düşünebilenler bunu anlayacaktır. Kış Uykusu'nda Aydın karakteri var değil mi? Aydın karakterinin meşrebi ne? Sen anlıyor musun? Yani solcu falan. Adam bunlar hiç girmiyor bile. İşte dikkat edersen. Bak, Nuri Bilge Ceylan sinemasının karakter örgüsü orada kaliteyi yakalıyor zaten. Sen o Aydın karakterini solcu olarak nitelediğin an, o veya işte ayaklanmalar, bir şeyler konuşmaya başladığı an o karakter bitiyor. Es verelim. Orada zaten bu karakterleri bu kadar harmanlayarak içeri sokması, anarşist, dağ, bayır, jandarma, bomba köy, patlamış, bacağını veteriner, kaybetmiş. şu bu. Bunlar zaten bizim toplum nezdinde kapalı bir ulusal film statüsüne geçmiş bu. Yani bu statüden dışarı çıkamaz bu. Yani bir Cannes ödülü alamaz zaten. Bir Oscar alamaz zaten. Zaten Oscar'a gitmemesi konusunda zaten şurada etiket çıkıyor şimdi. Oscar'a gitmemesi konusunda zaten önerideyiz. Yani, üstüne basa basa söylüyoruz. Cannes'da da gerçekten ödül alamazmış. Merve Dizdar'a da neden verdiklerini politik olduğunu söylüyoruz. Biraz açarız belki ileri merhalede. Ama dediğim gibi bakın, Aydın karakteri veya Aydın karakterinin kardeşi neydi? İsmini hatırlayamıyorum şimdi. Demet Akbağ'ın canlandırdığı. Bak, hiç şey yok karakter. Ya imam rolü vardı. Bak, o bile değil. Herkes elini vicdanına koysun. Tamam mı? Ve şunu değerlendirsin. Kış Uykusu'ndaki imam ile Ahlat Ağacı'ndaki imam aynı mı? Birisi gerçekten Nuri Bilge Ceylan sinemasına yakışır bir imam. Kış Uykusu'ndaki. Ama diğeri Yeşilçam. Yeşilçam solcu bakış açısı ile bu zamana kadar yapılmış ya, imamlar işte böyle gibi. işte bir şeylere elmalara saldırmaları falan. Yani orada o kadar çok saçma şeyler, konuşmalarda o kadar çok saçma şeyler, tutarsız şeyler. Bunların ben tamamıyla Akın Aksu'nun katkısı olduğunu düşünüyorum. Derhal kurtulması gerek Nuri Bilge Ceylan'ın bundan. Derhal. Evet. Mesela Nuray'ın yani Merve Dizdar'ın bu oyunculuğunda bir şey göremedik zaten de. Ben izlerken de nedense aşırı bir şekilde, çok aşırı izlemememe rağmen Masumlar Apartmanı'ndaki
karakteri ve bunun gibi birkaç dizi ve filmde daha oynadı. Yani kadına yapışmış ya rol. O kimlik yapışmış. Şöyle, yani Nuray'a bağlanamadık biz. Evet, şöyle onlarda daha iyiydi ya. Daha iyiydi. Oyunculuk vardı. Ya Masumiyet Müzesi diyeceğim. Masumlar Apartmanı'nda bu kadın ne rol kesiyordu ya? Rol kesiyordu, evet. Rol kesiyordu. Abi burada ne var? Burada rol yok. Sadece Nuray'ın yüzü, sıfatı oynuyor. Bacağımı... Duruşu ya, yetiyor. O yüz Nuri Bilge Ceylan'ın 50 kere tekrarından kaynaklanan yorgunluk yüzü ya. Bunu herkes biliyor. Yani o yüzü vermek zaten onu Nuri Bilge Ceylan verir yani. Onu evet. Nuri Bilge'ye 50 kez 60 kez tekrardan kadın artık o şeye giriyor. Ama rol kesemiyor ki. Burada bir oyunculuk böyle. Ya o kız neydi küçük kızın adı? Sevim. Müthiş oynuyor ya. O ruh değişimleri nasıldı ya? Çok bir iyi. Anda öğretmenin karşısında üzülüyor, ağlıyor, sonra gülüyor. Müthiş ya. Oyunculuk o. O kıza vereceksin oyunculuğu yani. Evet. Merve Dizdar hiçbir şey yapmıyor. Kana gitti mi bu arada? Efendim? Kanda mıydı Sevim? Tabii. Merve Dizdar'a da neden verdiklerini, yani politik olarak ben verdiklerini düşünüyorum. Ama politik de şu sahne. Yani diğer önceki o işte bacak onlar değil yani. O son raddeyi hazırlamak için çocukların evine geliyor ya. Yani öğretmenlerin, erkeklerin evine geliyor. Orada bir konuşma yapıyor ya. Orada normalde bir erkeğin bile yapamayacağı bir konuşmayı yapıyor aslında. Hani ne oldu ya, hani bir farklılık mı oldu ki? Hani hislerinden sanki yoksunmuş gibi. Veya tamamıyla mantık, akıl ile düşünen kadın. Ama bir erkek de yapamaz zaten. İşte yapsa ancak kadın yapar. Yani bilmiyorum kadın yapar mı yapamaz mı? Orada yaptığı için bence o sahnede bir de o, yani onu bizim Anadolu'da ne derler ona? Geniş mezheplilik manasında bir konuşmaydı o. Hani ne olmuş ki tavrında. Evet. Tabii ki bu Anadolu cahilliğinin günümüzde arifliğinden daha fazla olduğunu ben söylemeliyim. Hani burada senin övdüğün Anadolu çok mu iyi falan gibisinden düşünmesin insanlar. O başka bir mesele. Orada böyle bir şey var. O role veriyorlar bence. Onun dışında elle tutulur bir şey yok. Ondan önceki yani oynadığı işte bombadır, ne bileyim işte yatak sahnesidir, yemek sahnesidir, konuşmalardır. Ya film öyle ya bir Demet Akbağ'a verilmeyen. Film öyle bir şey ki yani her noktasına temas edilmesi gereken bir film. Ya yani Küçüksü'nde neydi ya? Karısının adı neydi Aydın'ın? Nihal. Yani Nihal karakter. İnsanlar elini vicdanına koysun. Nihal de olmayabilir. Nihal'di. Biraz sinemadan anlayan insanlar Nihal'e mi verir ödülü? İlla kan verdin diye değil. Kadın oyuncu da ver kardeşim. Ver. Ya öyleyse öyle. Yani şimdi Merve Dizdar'ın oyunculuğu mu? İsmini bilmiyorum hanımefendinin. Nihal'in bir sahnesi vardı. Aynı bu yemek sahnesi var ya, hani kamera arkadan geliyor. Evet. Onun aynı versiyonu Kış Uykusu'nda Nihal'de vardı. Evet. Bir duruş vardı, bir uzak vardı, rüzgar esmesi vardı. Nihal'in oyunculuğu müthişti ya. Müthiş. Şeyden bakması, camdan, pencereden baktığında bile o rol kestiğini kuvvetli hissediyordun. Merve Dizdar'da hiç yok. Kadın ruhunun o iç dramasını hissediyorsun yani. Evet, Merve Dizdar'da soğuk nevale ya. Öyle oynamış çıkmış gitmiş. Harbiden de o set sahnesi de, yani sette olduğunu kadın yapamamış. Çıkamamış setten yani. Orada hani gerçekten Yapı Söküm'de setten çıkıyor ya bizim Celil mi? Neydi adamın adı? Samet çıkıyor ya. Harbiden o Merve Dizdar orada oynuyor ya. Orada sahnede yani. Farkında sahnede olduğunun. O yüzden oynayamıyor gibi. Çok kötüydü. Çok kötüydü yani. Filmden çıktık sinemada. Ben dedim ki film bitmedi Tugay dedim galiba. Yani ben anlamadım, bitmedi galiba dedim. Tugay da bana dedi ki film başlamadı ki. Evet. Yani bir de böyle bir şey var. Film başlayamadı. 3,5 saatten fazla izledik. 3,5 saat. 3 saat 20 dakika filan. Film, yani arayla 3,5 saati geçti yani. Orada bulunduk en hali hazırda. Film başlamıyor. Film bitmedi dedi evet Enes. Ben de film başlamıyor diyorum. Filmin başlamadığını da o kötü prologdan anlamalıydık. Evet. O kötü prolog oldu ya zaten. Ben prolog geçti, isim yazdı, ben Enes'e döndüm. Dedim ki yani ne oldu dedim şok olduk yani. ya. Böyle dedim. Bir şey nasıl olur? Prolog ya bu. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bu prologu çık yaz internette YouTube'a Nuri Bilge Ceylan hani yapıyorlar ya böyle Nuri Bilge Ceylan sahnesi çektim diyor. Instagram'da paylaşıyor, Twitter'da paylaşıyor, YouTube'da paylaşıyor. Daha iyi.
Çok ciddiyim, onlar bundan daha iyi sahne çekiyorlar. Ki zaten teknik hani sıkıntıların filme yansıma olayı hiç konuşmuyorum bile. Onlar ayrı. Ya o yürüyüş sahne, yani yürüme, iniyor, geliyor, yürüyor. Abi o adamlar senden daha iyi çekmiş ya Nuri Bilge. Bak ben şöyle... Nerede yani Nuri Bilge ne düşündü yani bu filmde ya? Ben şöyle nitelendiriyorum. Ben izlerken filmde sadece karı izledim. Kar çünkü çok gördüm ve sıkılmaya başladım. Yani kış uykusunda da kar vardı ama beni boğmuyordu. O karı benimsetemiyor izleyici. Olmadı, boğuldum ben bir yerde. Bir de zaten bir kar sonra bir anda... Belki bunu hissettirmek istemiş olabilirsin sevgili Nuri abi ama bu beni sıktı, boğdu. Kar aşırı fazla daha iyi verebilirdi kısa böyle şimdi, dar alanlarda kısa paslaşmalar cereyan ediyor. Neydi ya? Hateful Eight'te, Tarantino'nun Hateful Eight'inde de kar var. Ya o hadi neyse yani. Tamam, türler farklı ama orada da kar var. Abi oradaki kar tamam merkeze onu almış mesela ama onu hissettiriyor oyuncu olarak gibi. Burada kar engel oluyor. Hem oyunculara engel oluyor hem de izleyiciye engel oluyor. Çok sıkışık bir Samet'in 4. son yılında artık ben artık gitmeyi düşünüyorum, buradan sıkıldım dediği o hissiyatı ben o kar yüzünden algıladım. Sanki hep kar yağıyormuş gibi bir durum söz konusu gibi oldu. Filmin zaten %80'i, 75-80'i hep kar ortamında geçti. Hatta 90'ı belki de. Evet. Son sahnelerde artık yaz oldu falan, geziyor tozuyor gibi oldular. İç sesini duyuyor olduk ve film bitti. %90'ı hep kar içinde geçti. Hiçbir farklı sahne yoktu. Hep kar, hep kar, hep kar. Erzurum'da mı? Nerede cereyan ediyor bu? Erzurum'un bir köy kasabasında Nuray'ın evine gidiyor. Nuray'ın evine bakıyorsun. Abi gayet Fransız, entelijans bir ev. Burayı hangi Alevi kardeşimizin evi böyle? Sadece orada değil. Köydeki evde de öyle. Köydeki evde yani evet. Köydeki doğru. Evde şurada bir abajur var böyle. Evet. Tamam mı? Yanıyor böyle. Işık yani sarı bir ışık. Hı-hı. Ortamı kış uykusundaki havaya dönüştürmüş. O ne alaka? Ne alaka harbiden? Yani gerçekten aklı başında bir insan Türkiye'de böyle bir ev olmadığını varsa da yani bunun yansıtmadığını öyle diyeyim. Çünkü artık sahneler, kişiler tebaaya indi. Bu tebaa olayına inince olay farklılaşıyor. Bir Aydın karakterinin Peri bacasının evindeki Aydın karakterine bu yakışır. Yakışır, olur. Aydın karakterinde bu olur. Ama yani Samet'in köydeki ne bileyim ya duvarda şeyler var ya arkadaşın evine gitti. Duvarda çizimler var. Öyle bir evde bile ışıklandırma değil. O yüzden Zeki Demirkubuz bunu daha iyi yapabiliyor. Orayı yapamıyorsan göstermeyeceksin. Bu kadar basit yani. Evet, ya işte aceleye gelmiş. Neyse geçiyorum. Aceleye gelmiş de özellikle planlıyor. Şu sahnenin ışığına bakar mısın ya? Şuna bak. Ne abi bu? Kış uykusu bu ya. Mesela ben buraya not almışım. O zenginlik bile yok onlarda ya. Ülke ve toplum gündemine değinmeye çalışması. Yani Kuru Otlar Üstüne filmi bence Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı sol sağ olaylarından mütevellit ortaya çıkmış, böyle fışkırmış, karman çorman bir hale bürünmüş bir şey. Yani Nuri Bilge Ceylan sinema diyorum bak, sinema, sanat. Sinemada, sanatta politika olmaz gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bizim ülkede maalesef politika bu hale geliyor yani. İğrenç, vıcık vıcık, böyle cıvık cıvık bir hale bürünüyor. Evet, Nuri Bilge'nin sineması böyle değildi. Ben yeniden söylüyorum. Büyük ihtimal Akın Aksu etkisi bu ve bu kötü bir etki. Hayır, Nuri Bilge Ceylan da yani sanatkar bir adam, sinema yönetmen bir adamken nasıl oluyor da yani bu bizim toplumumuzun haline, ruh haline girebiliyor, gerçekten şaşırıyorum yani. Yani sen toplum mühendisi olacak bir adamsın. Mühendissin, sinemacısın, yönetmensin. O kadar film izlemişsin, o kadar yani sen Koza'yı çekmiş adamsın ya. Koza'yı çeken bir adam nasıl olur da o zamanda o bakış açısıyla, o şeyle evet, nasıl olur da bu haddeye, bu noktaya gelebilir? Bu noktaya gelir. Evet. Fikir olarak söylüyorum. Zaten bizi yoran ve sinirlendiren de bu. Bu noktaya nasıl gelebilir bir insan? Yani çok ısrarla hazin. Bir de hadi ahlat ağacında denedin. Ya olmadı. Hı-hı. Olmadı. Seni övenler de sana yanlış şeyler söylüyor o zaman. Bunu da söylemek lazım. Ya orada yani Nuri Bilge Ceylan'ı övenler sinemadan anlamıyorlar. Nuri Bilge Ceylan'ı yani o tarafa hadi sen git. Böyle pohpohlama olmaz ki. Kötü bir gidiş bu yani. Bu iyi bir gidiş değil. Yani şimdi şu son sahne var ya bu fragmanda kar yağıyor. Hı-hı. Sonra bahara geçiyor böyle. Evet. O karların karmaşıklığı içinde. Arabanın içindeki sahne. Evet. Hı-hı. Ne o? Kısa film çeken genç yönetmenler gibi. Ya bu nedir ya? Böyle bir geçiş olabilir mi ya? Bak olmamış. Çok ciddiyim, böyle bir geçiş olmaz. Olmamış abi yani. Yani filmi
o sahneden o sahneye oradan geçiremezsin. Bak ya biz Ahlat Ağacı'nı 2018-2019'da askerdeydik. Sinemada canla başla giderek bir hevesle izlemiş, hayal kırıklığına uğramıştık. Zırhlı birliklerden çıkmışız, gitmişiz yani, sinemaya. Kuru Otlar Üstüne'yi bunca yıl aradan geçtikten sonra bekliyoruz sabırsızlıkla. Geldiğimiz noktaya bak. Yani çok büyük bir hüsran ve hayal kırıklığı içindeyim. Neyse. Bir şeyler diyecektim. Sen onu deyince eskilere gittim bir anda. Şimdi unuttum. bir de şey var olay olarak sahnelerde. Fotoğraf çekiyor ve fotoğraflar geliyor. Evet. Bu konuda ne diyorsun? Burada ayrışabiliriz belki. Ben bu konuyu, bunu Nuri Bilge yaptı büyük ihtimal. Hı-hı. Yani bu Nuri Bilge fikri veya Ebru Ceylan fikri de olabilir. Ebru Ceylan olabilir. Evet, olabilir. Ben bunu çok güzel buldum. Hı-hı. Filmde sevdiğim nadir şeylerden biriydi bu. Çünkü bak onun geçişi bile çok iyiydi. Evet. Yani o sahneden Bahar'a geçişten çok daha iyiydi o sekansların geçişi. Efekt falan gerek yok yani. İlla efekt olmasına gerek yok. Nuri Bilge Ceylan'ın eski çekimlerinden, hatta belki Ebru Ceylan'ın çekimleri de vardı içinde. Hı hı. Yani sergilerde gördüğümüz sergilerde de vardı o çekimler. Çok güzeldi. Evet. Çok güzel oturtmuştu ve o kuru otları, eğer başta söylediğimiz o kuru otlar o insanlarsa çok güzel oraya bir değinme yapmış. Onu beğendim. Evet. Yaprak Dökümü dizisinin her bölümün sonunda böyle her aile bir fidandır, çınardır mı öyle bir şey geçiyordu. Sonra hep insanların gönderdiği aile fotoğrafları yayınlanıyordu. Şimdi izlerken bir an ona gittim. Görüntüleri, görselleri filme entegre etmeye çalıştım. Parça parça, peyderpey. Ben de beğendim çünkü fotoğraf sanatı, sinema sanatı hep birbiriyle paralel gitmeye ve çok iyi yedirilmişti bir şey olduğu burada. için çok iyi geçiş yapılmıştı. Bence yani başarılıydı. Yani düşün bunu dillendirip pohpohluyoruz yani. Ki bu aslında filmde en küçük şey olması gereken bir belki şey. de hiç dikkat edilmeyen bir şey ama bu gerçekten iyiydi mesela. Evet. İyi olanı zaten söylüyoruz kardeşim. Hı-hı. Ya. Şimdi şunu da söyleyelim. Abi hikayeye giremiyoruz. Şimdi sen yoruldum dedin ya kardan. Evet. Aslında sadece kar yormuyor. Biz hikayeye de giremiyoruz. Giremiyoruz, doğru. O da yoruyor izleyiciyi. Yani hadi daha artık gir ya, bir şey olsun yani. Yani zaten biz başrol karakteri Samet'i, kişiliğini anlayabilmek için filmin sonunu bekledik. Sonunu bekledik ya. Adamı çözemiyoruz. Çözemiyorsun. Yani çözemiyoruz derken çünkü şöyle sürekli bir şeyler veriyor. Gizlendiği için değil. Hı-hı. Hani bir gizlenir çözemezsin. Değil. Çıkarmaya çalışırsın. Öyle bir şey yok ki. Çıkarılacak bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Ne oldu belli değil filmde. Bir şeyler oluyor ama. Sürekli bir şeyler koyuyor Samet ortaya. Çok ciddi boşa akıyor film. Boşa akıyor. Çok gereksiz hani sahneler de vardı. Sahiplenemiyorsun bak, yani. Artık o bol yürüyüş sahneleri de vardı. Başlangıçlarda özellikle. Hadi diyelim ki sonda koydun, o yokuşa doğru çıkıyor falan, orada monolog var diyelim ki, koyacak bir şey bulamadın. Veya öyle uygun gitti ama filmin başlangıçlarındaki o yürüyüş sahneleri de çok yordu. Yahu bir zamanlar Anadolu'dayı çeken bir adam bu ya. Bakın Nuri Bilge Ceylan bir zamanlar Anadolu'dayı çekti. Bak bu filmi açın bakın ya bir daha. Unuttuysanız bir daha bakın ya. Bu filmde gereksiz detay yok. Neredeyse kusursuz. Geçen Fenerbahçe'nin Çaykur Rize ile oynadığı kusursuz maç var ya. Bak onun kadar kusursuz bir film ya. Bir zamanlar Anadolu'da. Evet. Yani mesela şeyler de vardı. Filmin başlarında hani filmi açmak, seyreltmek için veya seyirciyi filme sokmak için farklı farklı sahnelere geçiyoruz. Jandarmaya gidiyor, işte o anarşist çocuk, dağa çıkmaya çalışan çocukla, veterinerle falan böyle ara ara şeyler oluyor. Mesela jandarmaya gitti, kaldı, daha gitmedi oraya, bitti o. Sonra veterinerle bir hareket halinde oldu. O da böyle bir, iki, üç ama tıkanık gidiyor abi, ilerlemiyor. Hayır, zaten veteriner abimiz çok aşırı bir küfür hali cereyan etti bu filmde. Gereksiz küfür, yerinde olmayan küfürler. Çok aşırı fazla. Şimdi bak ya. O gereksizliği diyorsun ya, aslında zaten filmin sonunda da anladık. Bir yere varmadı. Varmadı. Niye koydun ki o sahneleri? O çocuk da kayboldu gitti. Ne oldu ona? Hayır yani bir anlam mı yükledin ona? Yükleyemedin ki anlamı. Olmadı. O anlamı yükleyemeden o çocuğu gönderdin. Veremedik. Yani başta dediğim gibi o seyretme olayını yapmaya çalıştın. Sahneleri arttırarak, karakterleri sokarak ama ileri gitmedi. Şu kör düğüm oldu, tıkandı kaldı. O da öyle bir durum. Sen o veterinerin kim olduğunu buldun mu? Veteriner Aksu soyadı ama babası falan olabilir mi acaba? Yüksel Aksu mu? Evet. Yani değil herhalde ya. Akın Aksu'nun bir şey değildir ya. İnşallah değildir. Ya eğer öyleyse üzülürüm. İyice üzülürüm. Yani çok şey olurum yani. Çünkü bence o da yersiz bir karakterdi. Ben oyunculuğunu da o adamın çok şey buldum biliyor musun? Yapay. Sığ. Yapaydı yani. Oynadığı da onun belliydi. O da rol kesemiyordu yani. Ya Nuri abi yani sen diyorsun ki ben
Ki o ahlat ağacında o bizim kadının adı neydi oyuncunun? Annenin ahlat ağacındaki annenin. Hatta diyor ya şeyleri var. Ben diyor seninle oyunculuk istemiyorum. Doğallık istiyorum. Evet. Buradan şuraya gelelim. Nerede? Nerede? Evet. Bu soruyu soralım. Bir de şuraya gelelim. Festivalde şey yaptılar ya. Söyleşi. Evet. Ebru Ceylan hani bir şey söylüyor. Evet. Kadın haklı ya. Burada gerçekten öyle olmuş ya. Burada gerçekten bozmuş yani. Hani o sürekli tekrarla yapay olmuş yani. Doğal olacakken iyice yapaylaşmış. Bu tarz bir şey söylüyordu. Tam şimdi yanlış söylemeyeyim ama Ebru Ceylan'ın haklı olduğunu düşündüm ben filmi izlerken. Nuri Bilge Ceylan sahneyi izlerken kafasına artık bir prototip oturtuyor. Ve o prototipin olması için sahneyi tekrara sokup ona erişmeye çalışıyor. Halbuki evvelki Nuri Bilge Ceylan şunu yapardı. Sürekli her sahneyi objektif olarak değerlendirip bu böyle. Ya acaba bunu böyle mi yapsan? Bak naklen müdahale ederek kafasına bir prototip oturtmadan olabilecek en objektif şekilde o sahneyi görerek kabul ettirirdi. Evet, şöyle bir problem var. Metni yazarsan böyle karakteri metne böyle yazarsan ilerleyemezsin işte. Kendin yine onu yaparsın belki ama yaptığın bir yere vurmaz. Çünkü karakter bellidir. Karakterin konuşacağı şey belli kardeşim. Evet. Alevi kelimesini, ne bileyim patlama, işte bu siyasi bir şeyler mesela, bunları geçiriyorsan sen Nuray karakterine 100 veremezsin. Çünkü o zaten otomatikman giriyor adam o şeye. Evet. Trans oluyor yani, anladın mı? Zaten setten de çıkamadığını söyledik. Bu Yüksel Aksu da bu arada şeymiş yani. İftarlık Gazosu çekmiş. Sevdalık diye bir film çekmiş. Leyla ile Mecnun 3 bölüm çekmiş. Yılan hikayesini çekmiş falan. Akın Aksu ile bir alakası yok herhalde ama. Şimdi böyle deyince zihin şeyinden geldi bir şeyler. Ama ben oyunculuk yönünden kesinlikle çok zayıf buldum. Çok gerçekten... Belki de oyunculuğun adam laf edemem ama o karakteri oraya getirip koyup o monologları, diyalogları oraya sokan, bak sana bir şey diyeyim senaryodan mi? Hata var sana yani. Bir şey diyeyim mi? Adamda bir şey yok. 3 sahne mi ne vardı öyle yani? O adamın yerinde 3 veya 4 sahne vardı. 3 veya 4 sahneyi orada çekeceğine askeriye de çekseydi daha iyiydi. Daha goy goy olurdu. Daha çok ciddiyim, daha iyiydi. Oradan daha iyi verirdin. Siyasi bir şey mi vermek istiyorsun? Oradan daha iyi verirdin. Niye gittin o adamdan verdin? O adam ne yani? Küfür. Onun tek oradaki şeyler. Sahnesi. Hayır bir de. İneğini iyileştirdim. Niye öldürdü? İnsandı. O sahneyi çekecektin, bitirecektin orada. Onu çekip başta bitirecektin. Orada bir de adam bir şeyler açıklıyor yani. Bir de sürekli çocukla beraber bir iletişim kuruyor. Çocuğa bir atıf yapıyor, konuşuyor, bağırıyor. Ulan diyorum acaba babası mı, dayısı mı, amcası mı? Ne olduğunu da anlayamadım. Evet. Neyi olduğunu da anlayamadım. Niye bunun yanında sürekli gelip de takışıyor? Mahalleli. Abi başka adam mı yok mahallede? Bir de orası köy değil mi ya zaten? Ya neyse. Köyde yani öyle ne bileyim sokağın... Şimdi bir de 4 sene olmuş. Bak 4 sene olmuş. Hadi diyelim o adamla yeni tanıştın. Bir kere bu adam herkesle yeni tanışmış gibiydi. Tamam biraz böyle tanışıklık vardı, işte selam veriyor, ona selam veriyor falan ama hikayeler çok şeydi. Sığdı. Çok birbirine zaten bağlanmıyordu. Zaten dar alanda çok paslaşma cereyan ettiği için bizim böyle beynimizle böyle karman çorman oldu. Biz de burada şey yapıyoruz ya, böyle yorum yapıyoruz ya. Evet. Peş peşe söylediğimiz için ipin ucu biraz sanki gelmiyor. Tam ipin ucunu çekip gösteremiyor olabiliriz bizi izleyen takipçilerimize ama İnşallah meramımızı anlatabiliyoruzdur. Yani. Ya izleyenler bizi daha çok anlayacaktır diye temenni ediyorum. Şimdi ben buraya yazmışım. El alem ne der konusu hakkında ne söyleyebilirsin diye sana sormak için. El alem ne der? Çünkü derken kandan mı bahsediyorsun? Doğu'da mesela cereyan eden bir olay olduğu için hani el alem ne der düşüncesi, yapısı. Mesela Nuray eve çağırıyor. Hani sıkıntı olmasın falan diyorlar. Yok ya biz onları geçtik, onları açtık falan gibilerine şeye getiriyor. Sonra kimse seni gördü mü diyor. Evet. Neden? 2 kişi geldi mi sorun yok belki ama bir kişi geldiği zaman el alemde de biri seni gördü mü muhabbeti yapıyor. Yani aslında her ne kadar da kişiliği oturmuş olsa, bir anarşist ruhu olsa, olgun bir birey olsa da Nuray bunu sorguluyor. Bu zaten normal yani. Normal. Toplumlarda da böyledir. Hayır, burada şunu aslında sormaya çalışıyorum. El alem ne der sorusu aslında sorulması gereken toplum nezdinde bir şey midir? Çünkü burada aslında Nuray karakteri el alemin boş ver ya diyecek kapasiteye getiriyor aslında konuyu. Zaten hani meşrebi olduğu için
Hani el alemi takmıyor aslında ama aslında bize yönetmen el alem neleri boş ver. Olduğun gibi yaşa. Nasıl mutlu oluyorsan öyle yaşa. Çelişkilerinden kurtul. Öğretici bir metin değil tabi bu da. Gibi hani bir şey mi oluşuyor acaba? Yok, Nuri bence onları çünkü biraz... bunu da niye söylüyorum? Çünkü olay siyasi, politik olaylara döndüğü için ben de bunu sormak zorunda kalıyorum yani. Anladım. Bu ama yani şu anda böyle cevaplandırıp sonuca varılacak, en azından benim açımdan bir şey değil. Ama sen bunları söyledikçe sürekli kafamda Kış Uykusu'ndaki sahneler geliyor. Yani bak, Kış Uykusu'nda çok güzel çizilmişti sahneler. Çok güzel çizilmişti. İğreti değil. İğreti değildi. Karakterler şöyle diyelim. Aynı Cenah'ın karakterleriydi. Evet. Hangisi olmuş, hangisi olmamış? Aklı başında bir insan bakar, Kış Uykusu'ndaki olmuşlar, bu olmamışlar. Çünkü oturtamıyor. Hem sahneler, hem oyunculuklar, hem diyaloglar. Ya diyaloglar bile bir yere varmıyor ya. Dikkat ettin mi? Yani Aydın karakteriyle kardeşi arasındaki diyalogları hatırla. Bir de şu yemek sahnesindeki diyalogları hatırla. Şimdi tam o notu almışım. Burada demişim ki filmin en kritik noktası, sahnesi yemek sofrasındaki diyalogları. Evet. Çok güzel. Bir dinlerken aralarındaki o diyaloğu hissedince, şiddeti hissedince diyorsun ki ya işte bir Nuri Bilge Ceylan sahnesi. Tam olarak ama da öyle değil. noktası yapmıyor. Havada kalıyor. Tam olarak da öyle değil. Neden? Çünkü bir yerde armut gibi bir hata var. Bunu böyle kana göndermişlerse, bu filmi bu şekilde kana göndermişlerse Nuri Bilge Ceylan ne yapmaya çalışıyor gerçekten bilmiyorum. Kendi topuğuna sıkmaktır bu. Armut gibi neydi sürekli Nuray. Nuray mı karakterin adı? Yani sürekli karıştırıyorum. Neyse. Nuray karakteri konuşurken armut gibi bir hata var ya. Söz mü önden geliyor? Tam bir daha izlerken anca görebilirim. Bir şeyler oluyor ağızda böyle. Söz önden geliyor veya oyunculuk önden geliyor. Bir şey oluyor, ses önden geliyor. Abi ya bunu nasıl görmezsin ya? Ya ben şurada bak bu videonun kurgusunu yapacağım ya. Bunda bile öyle hata olmaz ya. Evet, bayağı uzun yaptık. Böyle bir hata olabilir mi ya? Olamaz, kesinlikle olamaz. O söylediğin konuya gelirsek yani. Konuşmaların diyaloğu bırak yani. Ben konuşmanın ortasında böyle bir hatayla karşılaşırsam zaten konuşmaya kendimi veremem ki. Ya bilmiyorum, sen de o hissiyat geldi mi? O diyalog halindeyken yemek masasındaki. Sanki Netflix'te 1.5 hızla izliyormuşum gibi hissettim ben orayı. Evet. Sen orayı bak, o yediremedim. Sahne, o hata dışında sahne oturtulamamış da. Yediremedim ya. O sahne yani Aydın karakteriyle kardeşi arasındaki sahneyi ben hatırladıkça bu sahneyi görünce deli oluyorum. Zaten izlerken de deli oldum. Evet, sinirleniyorum ya. Ya Nuri Bilge Ceylan bunları yapacak adam değil. Neden böyle oluyor? Bunun bir problemi olmalı. Senaryoda ben Akın Aksu olarak görüyorum ama de demek ki problem var. Görüntü yönetmeni o zaman. Kim bunun filmin görüntü yönetmeni? Bakmadım da. Gökhan Tiryaki miydi öncekiler? Öncekilere Gökhan'a döneceğiz o zaman yani. Veya onun kadar kaliteli birini bulacağız yani. Ya Nuri abi yapma, gözünü seveyim ya. Olmaz ki ya. Bir şu sahne güzel. Tamam mı? Şu ağaçların arasındaki. Evet, bayağı uzun tuttuk. Biraz hızlanmak açısından yapayım. İstiyorsan bu kadar olan kısmı birinci part yapalım. Tamam. Bundan sonrakileri ikinci part olarak değerlendirelim. Evet, olur. Birinci part biraz daha hem hızlı gitmiş oluruz. İkinci part biraz daha kısa sürsün. Olur. Tamam. Düzenli bir hazırlık yapsaydık tabii daha iyi olurdu ama bence yerini buldu yani. Ama o kadar çok şey söyledik. Film bizim her şeyimizi dağıttı abi. Biz de tutamıyoruz ki bir yeri. Film de dağınık. Şimdi bize bu dağınıklığımızı görüp yapmayın. Nereye bulacaksın? Başından tutuyorsun, sonra gidiyorsun, başa gidiyor veya müstakbel takipçilerimiz film de dağınık zaten. Evet. Her şey karmaşorman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.